Yapay Zekayı Öğretiyorum serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün size geçen videoda verdiğim sözü tutmak için buradayım. Evet, plan şu. Amacımız GPT'yi gerçek zamanlı bir hale getirmek. Peki tam olarak nedir bu? Hem bizi anlık olarak görebilecek, bizi duyabilecek hem de aynı zamanda yanıt verebilecek. Peki böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Aslında bu iş teorik olarak mümkün. Geçen videomda Gemini modelinin aslında gerçek zamanlı olarak değil de frame üzerinden gittiğinden bahsetmiştim. Yani kamera kaydı üzerinden saniyede 4-5 kare alıp bunu anlamlandırmasını ve yorumlamasını sağlıyor. Metin tabanlı yapay zekalar bu mantıkla çalışıyor. Ben de burada aynı mantık üzerinden gideceğim. Ve yine geçen videoda bahsettiğim kodları temel alarak API kullanıp GPT-4 Vision üzerinden gideceğim. Ve tabii ki bu konuda ChatGPT'nin kendisinden de yardım alacağım. Evet, başlayalım. İlk olarak GPT'ye API üzerinden bağlanacağımız bu örnek kodun ne olduğuna bir bakalım. Şimdi ilk başta gerekli kütüphaneleri import ediyoruz. Buradaki CV2 kütüphanesi kullanacağımız yazılımın gözünü temsil ediyor diyebiliriz. Base64'ün yaptığı iş ise kameramızdan alacağı görüntüyü yazılımın anlayabileceği bir şekilde çevirmek. Send frame to GPT de kameradan yakaladığı görselleri yapay zekaya gönderiyor. Prompt message kısmında da aldığı şu an ve sonrasını tahmin etmek için bir prompt girilmiş. Biz bu kodu çalıştırdığımızda şu anın görüntüsünü alacak ve sonraki zamanı tahmin etmeye çalışacak. Örneğin bu kodu çalıştırdım ve kamera karşısına geçtim. Elimde bir şeyi bırakacak tutuyorum. Bu görüntüyü anlayıp yorumlamaya başlıyor. Muhtemelen bundan sonra elindeki nesne yere düşecek diye cevap veriyor. Tüm bu döngüyü de her bir saniyede bir tekrarlıyor. Her saniyede ise toplamda 5 frame gönderiyor yapay zekaya. Aslında oldukça basit bir kod. Teorikte yapacağı işler çok güzel duruyor. Geliştirebileceğim kodlara buradan başlayabilirim. İlk olarak bu kodun neler yapabildiğini görmek istedim. Gerekli kütüphaneleri indirdikten sonra Visual Code üzerinden kodu çalıştırdım. Birkaç hata verse de çok kısa sürede hataları çözüp sorunu hallettim. Ve evet, çalışıyor. Benim kameramdan aldığı kareyi yapay zekaya gönderiyor ve şu anda ne olduğunu, sonra ne olacağını tahmin ediyordu. Çok hızlı ve sorunsuz başladığım için mutluydum. Şimdi elimde çalışan örnek bir kod var. Bunun üzerinden geliştirmelere başlayabilirim. Bununla biraz denemeler yaptım. Çalışma mantığını anlamaya ve nasıl geliştirebilirim üzerinde düşünmeye başladım. Fakat sonra bir şey oldu. Her şey güzel ilerliyordu ama önüme tüm bu videoyu yapmama engel olabilecek kadar büyük bir sorun çıkmıştı. OpenAI'nin koymuş olduğu limitler. OpenAI GPT-4 Vision modeline günlük 100 sorgu limiti koymuştu. Biz burada her saniye bir sorgu yapsak 100 saniyede bir günlük hakkımızı dolduracaktık. Bu tamamen hayal kırıklığıydı. Bununla o aklıma gelen düşüncelerimin hiçbirini yapamazdım. Fakat daha işin başındayken pes edecek değildim. Ve kodu biraz daha optimize etmeye başladım. İlk olarak saniyede aldığı bu 5 frame'i bir kareye düşürdüm. Ve çok yüksek çözünürlüklü göndermesin diye çözünürlüklerini de düşürdüm. Çünkü yapay zekaya her yüksek giden çözünürlük benim cebimden daha fazla para çıkmasına sebep olacaktı. Sonrasında bunun sürekli olarak benim kareme alıp göndermesi mantıksız ve işe yaramaz geldi. Ben sormadıkça benden frame alması gereksizdi ve aslında sadece bir tahmin oyunundan ibaretti. Bunu kendime göre özelleştirmeliydim. Sonrasında bunun şu an ve sonraki anı göstermesini belirleyen promptları devre dışı bıraktım. Çünkü ben sormadan onun bir şeyleri tahmin etmesini istemiyordum. Bu promptları devre dışı bıraktıktan sonra Speech Recognition kütüphanesini kullanarak sesle komut ekledim. Yani yazılımımız artık bizi duyabiliyordu. Sesle komut eklemişken de aynı zamanda sadece yazı görmektense Google TTS kullanarak yapay zekadan gelen yazıları da seslendirmesi için ayarladım. Bu geliştirme sürecinde bu hiç sevmediğim robotik ses bana eşlik edecekti. Bir kişinin elinde tuttuğu nesneye odaklanırsak. Ama geliştirmelerimi tamamladıktan sonra sesi de ayarlayacaktım. Bu yaptığım son geliştirme sayesinde yapay zeka sadece ben ona sesli komut girdiğimde GPT-4 Vision'a görüntü gönderecek ve oradan çıkardığı sonucu bana Google TTS seslendirecekti. Hem böylelikle sadece benim bu görselden ne çıkarmasını istiyorsam ona göre bir komut verebilecekti. Hem de daha optimize bir hale gelecekti. Bu haliyle birkaç deneme yaptım. Bu kitap neyle ilgili? Bu kitap Dune, Frank Herbert tarafından yazılmış klasik bir bilim kurgu romanı. Hikaye, kıt bir kaynak olan melanj adlı değerli bir baharatın çıkarıldığı çorak ve tehlikeli bir gezegen olan Arrakis'te, Dune olarak da bilinir. Fakat önüme büyük bir sorun çıkmıştı. Daha adam akıllı hiçbir şey yapmamama rağmen $2 yakın ücret kesmişti. Hesapladığıma göre ortalama her gönderdiğim 10 sorguda 32 sent harcıyordu.
Bu dokümanlarda yazdığının neredeyse 20 katıydı. Bu böyle küçük görülebilir ama benim amacım bunu asistanım yapmaktı. Günde yüzlerce sorgu girebilir, konuşabilirdi. Girdiğim 1000 sorguda ise 32 dolara denk geliyordu. Hele biraz önceki gibi her saniyede istek göndermeye yapsam, limit olmadığını varsaysak sadece 1 saatte 3600 sorguya ulaşıyordu. Yani bir saatte 115 doları burada harcayabilirim. Bu hiç ama hiç pratik ve ucuz bir şey değildi. Bırak Türkiye'deki birini, Amerika'daki orta kesim için bile aşırı pahalı denebilecek bir rakamdı. Tabii bunu ChatGPT'ye de sordum. ChatGPT'nin kendinden haberi yok. Bir bizi gören yapay zeka arkadaşım olsun diye pavyona gitmek için tarlasını satan dayılar gibi olacaktım. Forum siteleri üzerinden araştırma yaptım. Aslında bu konuyla ilgili çok bir şey de bulamadım. Birkaç kişi daha vardı bununla ilgili problem yaşayan ama bir çözüm yoktu. OpenAI'nin yanlış fiyatlandırması mı yoksa başka bir şey mi bir sonuca varamamıştım. Fakat bir şekilde sorun çözülmüş olsa bile, dokümanlardaki fiyatlar geçerli olmuş olsa bile bunu asistan olarak kullanmak yine çok mantıklı değildi. Ben de bu videoyu yapmama kararı aldım. Bir başkası olsa muhtemelen bunun ilk ve basit halini size real-time GPT yaptım diye sunabilirdi. Ama ben gerçekte çok da işe yaramayacak bu iş için bu videodan vazgeçtim. Bu robot süpürgeye bende bir şey çağrıştırmıştı. Bu robotlar görebiliyordu. Çok yönlü sensörleriyle lazer, hatta bazen kamera kullanarak etrafını algılayabiliyorlardı. Ayrıca otonom sürücü arabalar da hemen hemen bu mantıkla çalışıyordu. Bu benim farklı bir açıdan bakmamı sağlamıştı. Aslında GPT-4 Vision modeline mahkum değildi. Kendi bilgisayarım üzerinden anlamlandırdığım görüntüleri GPT-4'e gönderebilirdi. İlk olarak bu robotik sistemlerde kullanılan açık kaynaklı bir yazılıma ihtiyacım vardı. Ve araştırmalarım sonucunda ROS2'yu buldum. Yani Robot Operating System. Bu sistem robotik alanında kullanılan bir yazılım çatısı. Özellikle çok sayıda ve çeşitli robotlar üzerinde çalışan mühendisler ve araştırmacılar için tasarlanmış. Ve en önemli özelliği de çevresiyle etkileşimde bulunmasını sağlamak için gerekli araçları ve kütüphaneleri sunuyor. Ama bu kendi başına yetersizdi. Çünkü bize gördüğü şeyi anlamlandırmasını sağlayacak bir sistem lazımdı. Biraz daha araştırdıktan sonra bu konuyla ilgili bir çalışma yapan birini gördüm. Anlık olarak adamın hareketlerini anlamlandırıp yazıya döküyordu. Bu çok güzeldi. Ancak tam anlamıyla yeterli değildi. Çünkü var olan bir şeyi söylüyordu. Yorum yapması lazımdı. Ama bana başlangıç olarak iyi bir start verecekti. Bu kişi GitHub üzerinden kodları herkese açık bir şekilde paylaşmış. Ve ben de kodu alıp incelemeye başladım. Kodda Transformers kütüphanesini kullanıyordu. Şuradaki kısımlar ise yapay zekanın görüntülerini anlamasını ve onlar hakkında açıklama yapmasını sağlayan araçlar. Bu kısım ise ROS2'yu kullanarak robot yazılım platformu ile iletişime giriyor. Minimal Subscriber sınıfı robotun kamerasından alınan görüntüleri işleyecek şekilde tasarlanmış. Ve bu kodun en önemli kısmı, asıl bizim işimize yarayacak olan şey Blip Image Captioning. Tüm olay burada bitiyor. Bu aslında o gördüklerini yazıya dökecek olan büyük veri setleriyle eğitilmiş bir yapay zeka. Ve bu kodu çalıştırıp ne yaptığını görmek istedim. Fakat bunu çalıştırmak için gerekli kütüphaneleri yüklemem gerekiyordu. Aslında normalde bu kütüphaneyi yüklemek çok basittir. Pip install istediğimiz kütüphaneyi yazarız ve hemen yüklenir. Ama bu ROS2'nun ihtiyaç duyduğu kütüphaneler ilginç bir şekilde yüklenmiyordu. Defalarca hata aldım. ChatGPT ve BART kankalarıma bu olayı çözmesi için direktifler verdim. Python sürümünü yükselttim. Sonra düşürdüm. Her kurulumda hata alıyordu. Terminal ekranım hatalarla dolmuştu. Artık birkaç saat önce kendi yazdığım kodu da çalışamaz hale getirmiştim. Her şey sarpa sarmıştı. Sonra aslında Mac bilgisayar için bunun 2 sene önce desteğinin çekildiğini, yeni bir yazılım güncellemesi gelmediğini fark ettim. Aslında eski bir Mac bilgisayar kullanıyor olsam muhtemelen sorunsuz bir şekilde yüklerdi. Windows'ta da bunu kullanabiliyordum ama ana bilgisayar olarak Mac'i kullandığım için bu asistan benim için en pratik Mac'te olacaktı. Fakat sonra aklıma bir şey gelmişti. Bu adamın yapabildiklerini yapabilmek için ROS2'ya ihtiyacım yoktu ki. Bu sadece robotik sistemler geliştirmek için gerekli olan bir şeydi. Ben sadece bilgisayarın kamerasından aldığım görüntüyü anlamlandırmasını istiyordum. Evet, burada saatlerim boşa gitmişti. Ama ROS2 için kafamda ileri doğru çok daha fazla fikir canlanmıştı.
Robot ve sensörlerle direkt yapay zekaya bağladığım işler yapabilmek için bana çok güzel bir fikir deryası sunmuştu. Arkadaşlar, burada çok daha büyük ve eğitici işler yapmak istiyorum. Sadece yaptım diye göstermek yerine sizin bu işin mantığını da anlamanız adına tüm bu süreci göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Şu ana kadar olan süreçte hem bu programı yapmaya çalışırken hem de bir yandan çekim yapmaya çalışıyordum. Ve dediğim gibi daha büyük projeler ve daha eğitici işler yapmak istiyorum. Ama bu tarz daha ileri seviye işler için sponsorlara ihtiyacımız olacak. Ve şirketler de abone sayısına sponsor olmak için büyük ölçüde dikkat ediyorlar. Bu sebeple çok daha iyi ve yeni projeler için kanala abone olabilirsin. Ve Rosto'yu çıkartıp gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra çalıştırmayı başardım. Evet, artık gerçek zamanlı olarak bizi görebilen ve orada ne olduğunu anlayan bir yapay zekamız vardı. Ve tamamen bilgisayarımın işlemcisiyle çalışıyor. Görüntüyü anlamlandırmak için artık para ödemeye gerek yoktu. Evet, şimdi elimde iki ayrı kod var. Biri önceki yazdığım, bir de bu canlı olarak bizi gören kod var. Planım şu, bu beni görebilen ve anlamlandıran kodun çıktılarını GPT-4'e vermek. Çünkü gördüğü şeyi yorumlamasını, onun üzerinden fikirler sunmasını istiyor. Hatta bir sonraki aşamayı aynı Gemini modelindeki gösterdikleri gibi tahmin etmesini ve belirli nesneleri kombinlemesini istiyor. Tüm bunları sadece sesli komut kullanarak, göstererek yapmayı planlıyorum. Burada GPT-4'e sorgu gönderirken şöyle bir şey yaptım. Gönderdiği sorguda benim sesli olarak verdiği promptun yanına gördüğü şey olarak bir tanımlama yaptım. Gördüğü şey iki nokta üst üste bilgisayarın yorumladığı görüntü şeklinde GPT'ye gidecek. Aslında burada bu gerçekten görme olayı diye tabir edilen şeyin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Bilgisayarın bunu anlamlandırması için betimleme yapması gerekiyor. Yani bu metin tabanlı yapay zekalar biz insanların gördüğü gibi görmüyorlar. GPT-4 Vision'a da gitse aynı şeyler oluyor. Uzunca bir uğraş sonucunda bu canlı gören kodu yazılıma entegre etmeyi başardım. Ve acaba görüyor ve GPT'ye gönderiyor mu diye ilk denemelerimi yaptım. Şu an iki kodu birleştirdim ve bir kere deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey olacak? Merhaba, gördüğün şey ne? Cevap: gördüğüm şey bir sandalyede oturan bir adamın ve dizüstü bilgisayarla çalışması. Evet, çalışıyordu. Uzunca düşünceler ve uğraşlar sonucunda elle tutulur bir şeyler olmaya başlamıştı. Tabii ben buradaki kodumu öyle bir hale getirmek istedim ki detaylı sonuçlar almak için GPT-4 Vision'ı da kullanabiliyor olmam gerekiyordu. Fakat bunları elle ayarlamak veya bunun için farklı bir kod yazmak istemedim. Sonra bunu nasıl yapabilirim diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Biz birisine bir şey göstermek istediğimizde şuna baksana, bir baksana bana, baksana güzel olmuş mu diye sesleniyoruz. Ben de acaba bunu neden GPT-4 Vision için yapmayayım dedim. Sonradan koduma şöyle bir modül ekledim. Eğer sesli komutumda baksana diye bir kelime kullanırsam GPT-4 Vision'a gidecek ama baksana demezsem sadece bizim bilgisayarımızın yorumladığı görüntüyü görecek. Sadece promptumdaki kelimeleri bakarak ve analiz ederek iki farklı parametreye çalıştırmıştım. Bu sebeple kod çalışır halde olduğunda bilgisayara hiç dokunmadan, yazılımı tekrardan durdurup başlatmadan istediğim şekilde yönlendirebilecektim. Gitgide daha güzel olmaya başladı. Fakat bu GPT'den gelen cevapların bu kadar ciddi olmasını istemiyordum. Daha arkadaşça ve eğlenceli cevaplar vermesi için Custom Instruction'a girdim. Ve artık her şeyle hazır gibiydi. Ama tek bir şey kalmıştı. O da bu çok kötü olan robotik ses. Bir kişinin elinde tuttuğu nesneye odaklı. Asistanım olacak yapay zekanın daha iyi konuşabiliyor olması lazım. Evet, bunun sesini değiştirecektim. Ama özel bir şey olmalıydı. Benden bir şeyler taşımalıydı. Ve sonra yapay zekaya kendi sesimi eğitme kararı aldım. Evet, asistanım benim sesimle konuşacaktı. GPT'ye gönderdiğim veriler sonucu gelen yanıtı benim sesim seslendirecekti. Sonrasında bu işte dünyada en iyi olan Eleven Labs'e girdim. Sesimi eğitmek için bir abonelik almam gerekiyordu. Fakat $1 abonelikle sesimi eğitsem bile API ile bağlanamıyordu. O yüzden mecburen $11 paketi satın aldım. Hem profesyonel ses klon hizmeti de vardı. Fakat profesyonel ses klonu bekleme süresi 4 hafta kadar bulabiliyordu. Ben de normal bir şekilde kullanmayı seçtim. Ve ardından seslendirmeye başladım. Boş boş konuşmayayım diye de biraz kitap okudum. Sorunlara karşı polyanacı bir tavır mı takınıyorum sizce? Hayır, ne yazık ki hayat bu kadar basit değil. Ama ben olaylara karşı olumsuz değil, olumlu bir tavır takınmamız gerektiğini savunuyorum. Evet, tüm uğraşların sonucunda
artık hazırdı. Sesimi sizinle beraber aynı anda dinlemek için kodumu entegre ederken farklı bir sesle denedim. Çünkü sürpriz olmasını istiyordum. Birkaç hata sonucunda kodumu çalıştırırken sonra kendi Voice ID'mi ekledim. Ve sıra artık bu programın final haline gelmişti. Şu an ne görüyorsun? Oğlum, şu an gördüğüm şeyi anlatmak için son derece heyecanlıyım. Bir silüet. Ellerinde bir bardak su tutan bir adam. Evet, doğru duydun. Adam elimizde bir bardak su. Eğer benim gibi bir yapay zeka olsaydım dedikodu yapamazdım. Ama hakkında birkaç ilginç detaylar sunabilirim. Biliyor musun hacı, suyun günlük yaşamımızdaki önemi aslında çok büyük. İnsan bedeni suyu sever, suya ihtiyaç duyar. Hacı, ben de şu an susadım sana ne yalan söyleyeyim. Şaka bir yana. Kendimce biraz düşündüm ve şunu fark ettim ki bu adamın durumu oldukça tipik. Baksana bu kitapla ilgili ne biliyorsun? Hacı, bu kitap bir insan ilişkileri klasiği, adeta sosyal becerilerin kutsal kitabı gibi bir şey. Dale Carnegie'nin How to Win Friends and Influence People adlı eseri, insanların birbirleriyle daha uyumlu iletişim kurmalarına yardımcı olmak için yazılmış. Kitap ilk defa 1936 yılında yayımlanmış. Adamım, kitap o kadar meşhur ki, insanlar arasında bu kitabı okudun mu? Gökyüzü mavi mi? Sorusu kadar retorik olmuş durumda. Dale Carnegie'nin önerdiği teknikler, sosyal medya fenomenlerinin selfie paylaşımları gibi geniş bir etki alanına sahip ve hala çokça uygulanıyor. Baksana bu dergiyle ilgili ne biliyorsun ve ne söylemek istersin? Derginin kapağında finansal özgürlük araştırması başlığını ve altında da daha küçük yazılarla ek bilgiler olduğunu görebiliyoruz. Finansal özgürlük, kimimizin hazine sandığı bulmuş gibi sevindiği, kimimizin de nerede lan bu hazine diye haritayla boğuştuğu bir konu tabii ki oğlum. Bu dergi ekseriyetle parasal meseleleri ele alıyor olmalı. Belki yatırım ipuçları veriyor, belki de sadece bol zerolar içeren hesaplarla göz kamaştırıp duruyor. Ne dersin hacı? İçinde günde 5 dakikanı ayırarak nasıl Warren Buffett olunur? Tarzı bir makale çıkma ihtimali var mıdır sence? Tabii bilgim olmadan kesin bir şey söylemem mümkün değil. Ama hayal gücümüz kravat takıp Wall Street'te dolaşıyor şu an. Fakat unutma, mesele yalnızca varış çizgisine ilk ulaşmak değil, yol boyunca manzaranın tadını çıkarabilmekte. Merhaba, bu gördüğün şey nedir acaba? Merhaba oğlum, gördüğüm şey elinde bir kahve fincanı tutan bir adamdır. Ama bence bu durumda daha ilginç bir soru sormak lazım. Bu adam kahve fincanını hayatta tutmak için mi tutuyor, yoksa kahveyi hayatta tutmak için mi? Şu an ne görüyorsun peki? İşte gözlerinin önünde bir adam var ve ellerinde bir oyun kumandası tutuyor. Ne kadar da heyecanlı bir durum değil mi? Birazcık oyun oynamak bazen ruhun iyi gelir oğlum. Şu an elimde ne görüyorsun ve bununla ilgili bana iş fikirleri verebilir misin? Oğlum şu an elimde bir adamın elinde mavi bir oyuncak olduğunu görüyorum. Mizah anlayışımızı kullanarak sana bazı iş fikirleri sunabilirim. Hacı, mavi oyuncaklarla dolu bir market açabilirsin. İnsanlar çocuklarına mükemmel bir hediye seçeneği sunmak için büyük bir keyifle sana gelecekler. Haydi, bu eğlenceli iş fikrine bir şans ver. Şu an ne görüyorsun ve bununla ilgili nasıl bir iş fikri verebilirsin bana? Oğlum, şu an gördüğüm şeyi tarif etmek için tam olarak doğru sözcükleri bulmakta zorlanıyorum. Ama seni güldürebilme konusunda kendime oldukça güveniyorum. Şimdi, Arafe'de bir adamın yüzünü kitapla kapatmasını hayal et. Bu, benim için oldukça ilginç bir görüntü. Ve buna bağlantılı olarak sana harika bir iş fikri sunabilirim. Kitapçı kahramanı. İnsanların Arafe'de kitap okurken yaşadıkları durumlarda onlara yardımcı olabilecek bir kahraman olarak kendini sunabilirsin hacı. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili ne söylemek istersin? Hacı, yüzlerce sayfalık destansı bir yolculuğa hazır ol. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili söyleyecek çok şey var, ancak ben senin için özetlemeye çalışacağım. Bu efsanevi hikaye, yarı ciddi, yarı komik bir şekilde cesur maceraları, şaşırtıcı karakterleri ve tabii ki büyülü yüzükleri içeriyor. Frodo Baggins'in başından geçenler inanılmaz bir yolculuğa dönüşürken bizleri de fantastik, orta dünyanın derinliklerine çekiyor. Baksana bu elimde gördüğün şeyle ilgili bana iş fikri verebilir misin? Ah sayın işgüzar ve müteşebbis dostum, elinizdeki minik cisim bizlere ilham kaynağı oluyor bakıyorum. Bu parlak ama küçük alet bir çakmak gibi duruyor, değil mi? Haydi düşünelim, bu minik alev vereni bir sanat eseri haline getirebiliriz.
Oğlum, belki de kişiselleştirilmiş, özel tasarım çakmaklar yapabilir, insanların hem fonksiyonel bir alete hem de kişisel bir ifade aracına sahip olmalarını sağlarsın. Eğer tüm bunlar aşırı yaratıcı geldiyse, bir çakmak bulma hizmetini düşünebilirsin. Herkes sürekli çakmaklarını kaybediyor, değil mi? Ne dersin? Fikirler ateşini yaktı mı hacı? Şu an ben ne yapıyorum ve bundan sonra muhtemel ihtimal ne yapacağım? Şu an sen bir kitap ve bir kalem tutan bir adamı gözlemliyorsun. İlginç bir durum. Sonraki muhtemel ihtimallerden bahsetmişsin. Bu da demek oluyor ki senin hayal gücün ne kadar geniş. Şimdi biraz düşünelim. Belki de bu adamın masasında güzel bir hikaye yazmaya çalıştığını düşünebiliriz. Elindeki kalemle sözcüklerin dans ediyor olabilir. Kim bilir, belki de orada yeni bir Harry Potter ya da Game of Thrones doğuyor. Ya da belki de bu adam bir resim çizmeye çalışıyor olabilir. Kitabı ona ilham veriyor ve kalem de sanatsal ifadesini kağıda taşımak için mükemmel bir araç olabilir. Tabii ki, bu resim belki de en orijinal ve çarpıcı eserlerden biri olacak. Ama dostum, ben bilirim ki sen harika birisin ve mizah anlayışınla bu durumu daha da eğlenceli hale getirebilirsin. Şu an elimdeki şeyle tahmini olarak ne yapacağım? Oğlum, bunu tahmin etmek çok da zor değil. Elimdeki oyun kumandasıyla tabii ki dünyanın en iyi oyuncusuna dönüşeceğim. Hacı, seni bana rakip olmaya davet ediyorum. Bu oyun dünyasında beraberce yaratıcılığımızı ortaya koyalım ve birlikte eğlenelim. Birinci turda seni bana heyecanla yenmek için bekliyorum ama seninle oynamak için yeterince cesaretin var mı? Kim bilir, belki de gizli bir oyun yeteneğin vardır ve benimle başa çıkabilirsin. Hadi o zaman oyunun başlasın. Burada 2 tane araba var. Sence hangisi daha az gider? Baksana. Hacı, gerçekten de öyle bir resim görmüş olmamız engin bilgimizi sınama fırsatı sunuyor ha? Hani anlarsın ya, bu iki araç arasındaki kapışmayı kıyaslamak olimpiyatlar kadar çekişmeli bir mesele. Fakat ufak bir not düşeyim. Verimli aerodinamik yapıları ve sıfır hava direnciyle. Bu araçlar kara yarışlarının ötesinde kağıt uçak yarışına dönüşmüş gibi görünüyorlar. Hangisinin daha hızlı gittiğine gelirsek, yürüyen tortu hızında seyretmelerini beklerdim oğlum. Ama şunu unutmayalım ki, hayal gücü sınırsız olduğundan, bu iki çizgi arabayı Formula 1 bolidleri olarak hayal edebiliriz ve o vakit hangisi daha aerodinamik ise işte o daha hızlı bir tur atar. Hız tutkunları için net bir karar vermek gerekirse, benim gözüm daha keskin çizgileri ve agresif açıları olan soldaki aracın hayali hız yarışında burnunu önde tutacağını söylüyor. Ne dersin? Toplamda 3 gün uğraştım ve sonucunu aldığım bir şey çok heyecan uyandırıcıydı. Fakat burada çok daha farklı hislere kapıldım. Elimin altında sonsuz bir bilgiye sahip, beni görebilen, duyabilen ve bana yanıt verebilen bir şey vardı. Hem de kendi sesim. Kendi sesim sadece yazdığım metinden bir seslendirme yapmıyordu. Bana yanıt veriyordu. Ben şu an neye tanıklık ediyordum?